Bu dünyadan bir Müslüm Gürses geçti. Peki kimdir Müslüm Gürses? Hayatı, keşfedilişi, şarkıları, konserleri yaptıkları nelerdir? Gerçek adı Müslüm Akbaş'tır. Müslüm Gürses 7 Mayıs 1953 tarihinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Fıstıközü köyünde doğdu. Babası Mehmet Akbaş, annesi Emine Akbaş'tır. Zeyno ve Ahmet isimlerinde iki kardeşi olan Müslüm Gürses'in babası çiftçilikle uğraşıyordu ve bağlama çalıyordu. Çocukluğunun ilk yılları Şanlıurfa'da geçti. 3 yaşındayken ekonomik nedenlerden dolayı ailesiyle birlikte Adana'ya göç etti. Burada terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı. İlkokulu bitirdikten sonra eğitim hayatına devam etmeyen Müslüm Gürses, 14 yaşındayken Adana Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen yarışmaya katıldı ve birinci oldu. 1967 yılından itibaren TRT Adana Çukurova Radyosu'nda da her hafta cumartesi günü canlı olarak türküler söyledi. 1968 yılından itibaren piyasaya ilk 45'likleri çıkarmaya başladı. İlk plağı 1968 tarihli Emmioğlu Ovada Taşa Basma plağıdır ve Ömür Plak, Adana basımıdır. Ömür Plak ile toplam 4 adet 45'lik yaptı. İstanbul'a gelen Müslüm Gürses, Selahattin Sarıkaya'nın sahibi olduğu Sarıkaya Plak ile 2 adet 45'lik plak doldurdu. Giyin kuşan Selvi Boylum Hayatımı Sen Mahvettin ile Gitme Gel Gel Haram Aşk adında plaklar yaptı. Daha sonra 1969 yılında yine İstanbul'da Palandöken firması ile çıkış parçası olan Sevda Yüklü Kervanları içeren Sevda Yüklü Kervanlar, Vurma Güzel Vurma isimli 45'lik plağı çıktı. Bu plak tam 300.000 adet satarak rekor kırmıştır. 70'li yılların sonlarıydı. Şöhretin kıyısına adım attığı yıllar. İlk albümünü henüz yeni doldurmuş, Acılı Hayatlarla yeni tanışmıştı, Acılı Hayatlar'da onunla. O günlerde ne 100.000'lik Gülhane konserlerin yıldızıydı ne de Viletli fanatiklerinin kahramanı. Arabesk yıldız avcısı Yeşilçam yapımcılarının da dikkatini çekmemişti henüz. Unkapanı'ndaki arabesk müzik piyasasının şöhrete giden yolu arayan genç yeteneklerden biriydi sadece. Sık sık Anadolu turnelerine çıkıyor, kalabalık kadrolu konserlerde, özel yorumu ve sahne sıcaklığıyla sivrilmeye çalışıyordu kendince. Müslüm Gürses kazayı şöyle anlatıyor, 1978-79 yılıydı. Bir gece konser sonrası Tarsus'tan Adana'ya dönüyorduk. Ben uyumuşum, şoför de uyuklamaya başlayınca bir kamyonla çarpışmışız. Ben o uykudan öbür uykuya geçtim aniden. O kazada şoför öldü. Beni de öldü sanmışlar zaten. Sonra alıp hastaneye götürmüşler. Ben ölümü yaşadım aslında. Bana göre yeniden hayata dönmüş olmam, Allah'ın bir lütfudur. Alın kemiğim ufak olduğu için en küçük bir darbede ölebilir ya da kör kalabilirim. Ameliyatta alnıma beynimi koruyacak plaka gibi bir şey taktılar. O korkunç kazadan sonra koku alma duyumu yitirdim. Hiçbir kokuyu alamıyorum ne yazık ki şimdi. Çok kuvvetli parfümler ispirto kokusu veriyor bana. Ayrıca işitme duyumu da %50 yitirdim. Çok ağır işitirim. Neyse buna da şükür, yaşıyoruz işte demişti. Kaza sonrası çıkardığı Özür Diliyorum Senden, İsyankar, Ben İnsan Değil Miyim gibi albümlerle çıkışını sürdüren Müslüm Gürses, arabesk türünde en çok ilgi gören isimlerden biri oldu. 1979'da ilk defa İsyankar filmiyle kamera karşısına geçti. 1985 yılında, çocukluğunda hiçbir filmini kaçırmadığı ve büyük bir hayranlık duyduğu sinema oyuncusu Muhterem Nur'la evlendi. Müslüm Gürses'in konserlerinden bazıları da olaylı geçmiştir. Bunlardan bir tanesi Gülhane Parkı konseriydi. Müslüm Gürses'in bıçaklandığı konser, 1992 yılında gerçekleştirilmekte olan Gülhane Parkı konseridir. Konserdeki kalabalık ve Müslüm Gürses sevenleri, o dönem dertlerini dile getirmek için farklı yöntemlere başvurması nedeniyle farklı olaylar meydana gelmiştir. Müslüm Gürses arabesk müzik türünün öne gelen isimleri arasında yer alması nedeniyle birçok farklı konserinde bu tarz yaralanma ve jiletlenme olayları meydana gelmekteydi. Bu dönem insanlar acılarını fiziksel olarak dile getirmek için bu tarz yöntemlere de başvurmaktaydı.
1999 yılında Müslüm Gürses'in o dönemde 15 yıl boyunca albümlerini çıkardığı Eleanor plak firmasıyla yolları ayrıldı. Ocak 2006'da Gönül Teknem adlı albümü Seyhan Müzik etiketiyle raflardaki yerini almıştır. Gürses'in 2006'da yazar Murat Han Mungan'la ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, Pasaj Müzik etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı. Mungan'ın sözlerini yazdığı David Bowie'den Garbajga, Leonard Cohen'den Jane Birkin'e birçok yabancı müzisyenin bestesini yaptığı şarkıları seslendirdi. Sonra 2009 yılında yine aynı firmadan çarpıcı bir albüm, Sandık, ile Müslüm Gürses sahnelere geri döndü. 2010 yılının Kasım ayında Yalan Dünya isimli albümü çıkardı. Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012 Perşembe günü Memorial Hastanesi'nde geçirdiği bypass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Kendisine solunum cihazı bağlandı. Müslüm Gürses, 3 Mart 2013'te, yaklaşık 4 aydır tedavi görmekte olduğu İstanbul Memorial Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 4 Mart 2013 günü Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi. Müslüm Gürses'in cenazesi, Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'ne getirildi. Gürses'in sanatçı arkadaşları ve sevenleri cami avlusunu tıklım tıklım doldurdu. Cenaze namazına o dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yanı sıra Orhan Gencebay, Adnan Şenses, Nuri Sesiguzel, Ajda Pekkan, Yunus Bülbül, Ferdi Tayfur, Kubat, Ahmet Selçuk İlkan, Şahin Özer gibi çok sayıda ünlü isim de katıldı. Ayrıca Gürses sevenleri de cami avlusunu ve çevredeki sokakları doldurdu. Ve son yolculuğuna uğurlandı.